Efendimiz Cablisa ve Cablika adında iki şehirden bahseder. Onun tarifine göre bu şehirlerin her biri Avrupa kıtasının 10 katından daha büyük bir alanı kaplar. Nüfusları da milyarları bulur. Oysa ne o gün ne de bugün yeryüzünde böyle bir şehir var. Peki ya bu sahne dünyamızda değil de başka bir gezegende geçiyorsa? Ya Allah Resulü o günkü muhataplarının anlayabileceği şekilde her şeyi sembollerle anlattıysa? Ya bizim gezegen, yıldız, bulutsu, uzay zaman dediğimiz şeyler, o kutlu peygamber lisanında Şehristan, Kaf Dağı, karanlık gibi kelimelerle ifade edildiyse, iyisi mi gelin, Taberi tarihindeki nakli dinleyin ve kendiniz karar verin. Burada kısa bir güven notu açalım ve birazdan nakledeceğimiz olayın geçtiği Taberi'ye yakından bakalım. Taberi 3. Hicri asrın sonlarında Bağdat'ta yaşamış bir alimdir. Hem büyük bir tefsirin hem de İslam tarih yazımının omurgasını oluşturan Tarih adlı eserinin sahibidir. Tarih, peygamberlerden kendi çağına kadar uzanan geniş bir zaman çizelgesini kapsar. Anlatım yöntemi, olayları farklı ravilerden gelen nakillerle ve isnat denilen kaynak zincirleriyle bir arada vermektir. Yani Taberi çoğu yerde böyle olmuştur diye hüküm kurmak yerine böyle rivayet edilmiştir diye nakleder ve okuyucuya kıyaslama imkanı tanır. Bu yöntem metnin hem gücüdür hem de anahtarını verir. Aynı olayın birden fazla biçimi, aynı sayfalarda yan yana görünür. Tarihçinin işaret ettiği tartı da budur. Eser bugün farklı neşirlerle ve dillere yapılmış çevirilerle dolaşımdadır. Modern tarih yazımında Taberi Kuroni diye anılan temel başvuru kitaplarından biridir. Bizim aktaracağımız bölüm de bu geniş derlemenin içindeki Mekke Meclisi sahnelerinden biridir. Soru ve cevaplar asıl kaynaktaki akışa sadık kalınarak aktarılacaktır. Şimdi kitapların tozunu alalım ve sözü sahnenin kendisine bırakalım. Taberi'nin naklettiğine göre Mekke döneminde Ebu Cehil ile Velid bin Muire, Efendimizin sözlerini geçersiz kılmak istediler. Onlara göre bunu yapabilecek olanlar kitap ehliydi. Fakat hem köklü gelenekleri hem de Medine'de kurdukları yakın ilişkiler sebebiyle özellikle Yahudilere yöneldiler. Bu davetin ardından Hayber, Kurayza ve Vadiül Kura Yahudilerinden bazıları toplandılar. Sonra da Efendimiz'e yöneltmek üzere tam 28 soru hazırladılar. Bununla da yetinmediler. Gelen heyetle birlikte Mekke'ye döndüler ve Hz. Muhammed'i davet ettiler. Allah Resulü de Hz. Ali ile birlikte bu davete icabet etti. O 28 sorunun işaret ettiği konuları ve daha fazlasını yakında kanalımızda yayınlanacak videolarda ele alacağız. Dünyanın kaç günde yaratıldığı, kıyametin vakti, Kaf Dağı'nın sırrı, Yecüc ve Mecüc'ün kimliği, Ashab-ı Kehf'in hikayesi ve Adem'den önce dünyada kimlerin hüküm sürdüğü. Tüm bunları işlerken kadim irfana karşı ön yargılarımızdan kurtulacağız. Akla ve bilime uymayan hurafelerden hakikati ayıklamaya çalışacağız. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Serin bir Mekke akşamında haremin yanında bir meclis kurulmuştur. Kureyş'ten ağırbaşlı yüzler ve Yahudi bilginleri, ellerinde kitaplarıyla Allah Resulü'nün karşısına geçmiş, önceden hazırladıkları soruları ona tek tek sormakta, verilen cevapları da büyük bir şaşkınlık ve hayretle dinlemektedirler. Sıra 8. soruya gelir. Söyle ey Muhammed, Cablika ve Cablisa nedir? Efendimiz şöyle buyurur. Bunlar iki büyük şehristandır. Cablika doğunun, Cablisa ise batının ucundadır. O sırada mecliste bulunan Hazreti Ali, bu şehirler bizim dünyamızın içinde midir ya Resulallah? Diye sorar. Efendimiz, onlar karanlıkların içindedir ve Kaf Dağı'na ulaşırlar. Bu noktadan itibaren artık sadece Hazreti Ali sorar, Efendimiz de cevap verir.
Ya Resulallah, orada kimler yaşar? Her şehirde 1000 derbent vardır. Her derbendi de geceleri 1000 kişi bekler. Aynı kişiye ise nöbet 1 yıl içinde bir daha gelmez. Bu kaleleri bunlar neden beklerler? Çünkü o taraflarda birçok halk vardır. O halklar ile Cablisa ve Cablika arasında düşmanlık ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı da devamlı savaşırlar. Peki bu Cablisa ve Cablika halkı Ademoğullarından mıdır? Onlar dünya üzerinde Ademoğullarının yaşadığını bilmezler. Şeytanın fitnesi onlara ulaşmaz mı ya Resulallah? Onlar şeytanı da bilmezler. Peki ya Resulallah, bu ay, bu güneş, bu yıldızlar onların üzerlerine doğmaz mı? Onlar Allah'ın ayı ve güneşi yarattığını da bilmezler. Bunlar ne yerler, ne içerler ve giysileri nasıldır? Onların bir şey yemeye ve içmeye ihtiyaçları yoktur. Bedenleri de giysiye muhtaç değildir. Ya Resulallah, bunlar melek midirler? Hayır, melek değiller. Fakat ibadetleri melekler gibidir. Onların nesilleri nasıldır? Onların hepsi erkektir. Aralarında dişi yoktur. Bu şehirlerin büyüklüğü nedir? Her birinin eni ve boyu 2000 fersahtır. Bizden birileri oraya ulaşabilir mi? Hayır. Oraya varmak için karanlığın içinde 4 ay yolculuk yapmak gerek. Sonra Peygamber Efendimiz devam eder. Miraç gecesi Cebrail beni o tarafa götürdü. Ben de onlara İslam'ı anlattım. Kabul ettiler ve Müslüman oldular. Ayrılmadan önce onlardan birine dinin emirlerini öğrettim ve başlarına vekilim olarak bıraktım. Sonra Cebrail beni alıp Fars, Fid, Yecüc ve Mecüc ülkelerine, Münsil, Bakıl ve Naris kavimlerine götürdü. İslam'ı onlara da sundum ama hiçbiri kabul etmediler. Efendimizin sözlerini tek tek açmadan önce yapmaya çalıştığımız şeyi netleştirelim. Burada yalnızca bir eserden alıntı yapmıyoruz. Farklı klasik metinlerde, sözlüklerde, tarih ve tasavvuf kaynaklarında kendine yer bulmuş kavramların kesiştiği yerden ilerliyoruz. Amacımız dini bir hüküm vermek değil, ihtimal perdesini aralamak ve mümkün olanı aramak. Yani imkan dairesinin kapılarından geçip metnin işaret ettiği olasılıkları bugünün diliyle düşünmeye çalışmaktır. Allah Resulü Cablisa ve Cablika'dan 2 büyük şehristan olarak söz ederken her birinin eni ve boyunun 2000 fersah olduğunu bildirir. Ancak bunu şehirlerin geometrik olarak tam bir kare şeklinde ya da birebir bu sayılara sahip oldukları biçiminde anlamamak gerekir. Zira Arap edebiyatında böylesi tabirler kesin ölçü vermekten ziyade görkemi ve ihtişamı ifade etmeyi amaçlar. Efendimiz gördüğü hakikati insanların anlayabileceği bir dille aktarmıştır. Dolayısıyla bu sayıların bir karşılığı vardır. Gelin bu karşılığın ne olduğunu daha iyi anlamak için sade bir hesap yapalım. Bir fersah yaklaşık 6 kilometredir ve 2000 fersah 12.000 kilometre eder. Buna göre her bir diyarın yüzeyi yaklaşık 144 milyon kilometre kareye ulaşır. Bu genişlik neredeyse dünya üzerindeki tüm kara parçalarının yüzölçümüne
tek başına denktir. Karşılaştırmak gerekirse Antarktika dahil tüm kıtaların toplam alanı 149 milyon kilometre karedir. Açıkça görülür ki burada anlatılanlar sıradan şehirler değildir. Yeryüzüne sığmayacak kadar devasa, neredeyse bir gezegenin yüzeyini kaplayacak kadar büyük diyarlardır. Bu tasvir, yeri daraltmak yerine ufku büyütür. Ya farklı boyutların katlarında süren alemleri ya da başka güneş sistemlerinin dünyalarında yükselecek büyük şehir düzenlerini hatırlatır. Şimdi de bu muazzam diyarların ahalisi üzerine biraz düşünelim. Efendimiz, her gece 1000 kişinin nöbet beklediği 1000 Derbent'ten bahseder ve nöbet tutanlara bir yıl boyunca bir daha sıra gelmediğini bildirir. Derbent, dar geçit, sınır ve kale kapısı demektir. Her birinde 1000 nöbetçi varsa, aynı gecede 1 milyon muhafız görev başındadır. Nöbet yıl içinde kimseye ikinci kez dönmüyorsa, 300 milyondan fazla bir asker havuzu gerekir. Böyle bir düzen, sivil nüfusla birlikte ele alındığında milyarları aşan bir topluluğa işaret eder. Oysa Efendimizin yaşadığı çağda yeryüzünde bu ölçekte bir kalabalık yoktu. Miladi 600 yılı civarında dünya nüfusu kaynakların ortak diliyle 200 milyonlar mertebesindeydi. Madison Project yaklaşık 213 milyon, Hadi serisi yaklaşık 206 milyon, ABD Nüfus Bürosu derlemeleri ise 200 milyon civarını verir. Burada biraz duralım ve şu ana kadar öğrendiklerimizin bizi hangi noktaya getirip bıraktığını bir düşünelim. Allah Resulü 2 diyardan bahsediyor. Öyle ki bu diyarların her biri yeryüzü büyüklüğünde ve yine her birinde Efendimizin kendi dönemindeki tüm yeryüzü insanların birkaç katı kadar akıllı, iletişim kurabilen, yapılar inşa edebilen ve kendi medeniyetlerine ev sahipliği yapan canlılar var. Alemlere rahmet olarak gönderilen zatın hikmet kokan sözlerinden herkes derecesine göre istifade eder. Bu yüzden de meclisteki onca insan arasından sadece Hazreti Ali o şeffaf cümlelerin ardındaki hayret ve ihtişamı fark edebiliyor. Zira o, suları bize bardaktan bardağa aktarılarak gelen pınarın bizzat başında duruyordu. Hazreti Ali'nin ardı ardına gelen soruları bu yüzden değerlidir. O, kelimenin kabuğunu değil, içindeki işareti görmek istiyordu. Haydi, biz de aynı yolu izleyelim. Şehristan kelimesini bir yeryüzü kenti gibi değil, gezegen ölçeğinde bir mekan gibi düşünelim. Zira anlatıdaki ölçüler ve sayılar, yeryüzü tarihindeki hiçbir şehre sığmıyor ve akla doğrudan başka dünyaları getiriyor. O çağın şehirleri yüz binlerle ifade edilirken, burada anlatılan düzen, kıtalar büyüklüğünde bir yoğunluğu ve organizasyonu ima ediyor. Böyle olunca zihin, bu diyarlar dünyanın neresinde olabilir sorusundan bunlar hangi dünyalar olabilir sorusuna doğal olarak kayıyor. İşte tam bu noktadan bakınca da Şehristan surlarla çevrili bir 7. yüzyıl kenti değil, bağımsız bir küre yani bir gezegen gibi görünmeye başlıyor. Hadi bir adım daha atıp sonraki ipucunun peşine düşelim. Hazreti Ali, peki bu ay, bu güneş, bu yıldızlar onların üzerine doğmaz mı diye sorunca, Efendimiz, onlar Allah'ın ayı ve güneşi yarattığını da bilmezler buyuruyor. Şimdi tablo biraz daha netleşiyor ve aralanan hakikat kapısı artık sonuna kadar açılıyor. Cablisa ve Cablika halklarının güneşi bilmemelerinin 2 nedeni olabilir.
Eğer kastedilen bizim sistemimizdeki güneşse, o zaman bu kesinlikle onları bizim güneş sistemimizin dışında, hatta gece göklerinde onu göremeyecekleri kadar uzaktaki bir sistemde olduklarını akla getirir. En iyisi bunu biraz daha anlaşılır kılalım. Karanlık bir gecede tek bir noktadan çıplak gözle görebildiğimiz yıldız sayısı her bir yarıküre için en fazla 3000 civarındadır. Tüm gökküre içinde bu sayı yaklaşık 6000 olur. Bu yıldızların da bize olan yakınlıkları, bırakın diğer galaksileri, kendi galaksimiz Samanyolu'nun büyüklüğünü hesaba kattığımızda neredeyse arka bahçemizde yer alırlar. Güneşi merkeze alıp çıplak gözle görebildiğimiz, yıldızları da içine alacak bir küre çizseydik, bu kürenin yarıçapı yaklaşık 3 kiloparsek veya popüler bilim meraklılarının daha çok sevdiği uzaklık birimiyle yaklaşık 10.000 ışık yılı olurdu. Bu mesafenin ötesindeki yıldızlar bizim için nasıl bilinmezse, onlar için de bizim güneşimiz saklı bir mücevher olarak kalırdı. Onların görüş alanları, kabiliyetleri bizden çok farklı da olabilir. Sonuç ne olursa olsun onların bakış açısıyla bizler uzayın karanlık örtüsünün arkasında kalırız. Her ne kadar bizler için eşsiz bir parlaklığa sahip olsa da güneşimiz doğuştan orta halli bir yıldızdır ve 40 ışık yılı uzaklıktan bakıldığında gökte çok zor seçilir. 100 ışık yılı ötede ise insan gözü için tamamen kaybolur. Bu durum Ay için de geçerlidir. Yani aramızdaki korkunç mesafeden dolayı Ay da onlar için görünmez olur. Biraz önce Cablisa ve Cablika halklarının güneşi bilmemelerinin 2 nedeni olabilir demiştik. Tabii bunu şu anki bilgi seviyemize göre söylüyoruz. Oysa henüz mekanizmalarını keşfetmediğimiz başka birçok nedenin varlığını da göz ardı etmemek gerekir. Bu ön kabulden sonra kaldığımız yerden devam edelim. Oradaki halkların güneşi bilmemelerinden kasıt, kendi göklerini aydınlatan herhangi bir güneşten mahrum kalmaları da olabilir. Gelin böyle bir senaryonun eğlenceli ve bir o kadar da bilgilendirici durumunu inceleyelim. Evrenin en yaygın yıldızları kırmızı cücelerdir. Küçük kütleli, serin ve loş oldukları için çoğu çıplak gözle görülmez. Ama etraflarında dünya boyutlarında pek çok gezegen bulunabilir. Bu yıldızların yaşanabilir kuşağı yıldızlarına çok yakındır. Bu yakınlık gezegenlerin zamanla yıldızlarıyla gel-git kilidine yakalanmasına yol açar. Bunun sonucunda da bir yüzleri sürekli gündüz, öteki yüzleri de sürekli gece kalır. İşte tam bu gece-gündüz sınırında iki tarafı ayıran ince bir şerit vardır, alacakaranlık kuşağı. Burada ne tam gündüz olur ne de tam gece, gökyüzü hep akşamüstü gibi kalır. Eğer gezegenin yeterli bir atmosferi ve okyanusları varsa, sıcaktan soğuğa doğru sürekli ısı taşınımı meydana gelir. Gündüz yüzünden gece yüzüne doğru esen kalıcı rüzgar kuşakları kurulur ve atmosfer genelinde batıdan doğuya akan bir dolaşım hattı oluşur. Kuşağın tam tepesine denk gelen bölgede kalın bulut kümeleri birikir. Bu bulutlar dev bir ayna gibi davranıp gelen ışığın bir kısmını gezegenin gece-gündüz sınırına yansıtır ve yüzeyi serinletir. Öte yandan gece tarafında kalın buz levhaları büyürken tam sınırdaki o alacakaranlık şeridi de ılıman kalır. Elbette riskler de var. Kırmızı cüce yıldızlar başka türlere göre daha sık parlama fırtınaları yapar. Böyle bir dünyada yoğun bir atmosfer ve mümkünse güçlü bir manyetik alan canlılar için kalkan görevi görür. Buna karşılık bu gezegenler için başka fırsatlar da mevcuttur. Kırmızı cüceler görünür ışıktan çok kızılötesi dalga boylarında parlar. Böyle olunca da fotosentez yeşil yerine mor veya kızıl pigmentlerle ve bu ışığa uyumlu bir kimyayla çalışabilir. Yıldıza yakın yörüngeler gezegenin içini gelgit gerilmesiyle ısıtıp volkanizmayı canlı tutabilir. Bu da atmosfere sürekli gaz yenilemesi sağlayarak iklimi destekleyebilir.
Gezegenin canlıları eğer teknolojik atılım gerçekleştirip bir uzay programı geliştirmemişlerse, Güneş'i bilmeden hayatlarına devam ederler. Şu ana kadar anlattıklarımız akla ilk gelen ihtimallerden ikisidir. Biraz daha hayal gücü ve biraz daha araştırmayla bambaşka olasılıklara da ulaşılabilir. Şimdi de Cablisa ve Cablika halklarını biz Ademoğullarından ayıran özelliklere bakalım. Efendimizin aktardığına göre onların yemeye ve içmeye ihtiyaçları yoktur. Bedenleri de giysiye muhtaç değildir. Önce şu temel soruyu soralım. Neden besleniriz? Canlı hücreleri çalışmak ve vücutlarını onarmak için enerjiye ve karbon, azot, fosfor gibi yapı taşlarına ihtiyaç duyar. Hücreye hazır organik maddeleri solunum, fermantasyon gibi yollarla oksitleyerek ATP üretir. Ya da çevredeki ışık veya kimyasal kaynakları kullanıp önce organik madde üretir, sonra da bunları enerjiye çevirir. Dünyadaki yollar kabaca şöyledir. Heterotrofi. Enerjiyi ve yapı taşlarını dışarıdan hazır alır. Hayvanların çoğu ve mantarlar bunu yaparlar. Ototrofi, fotosentez. Işığı kullanarak karbondioksitten organik madde üretir. Bunu da bitkiler, algler, siyanobakteriler yapar. Kemosentez, kimyasal enerjiyle organik madde üretir. Mesela derin deniz bacalarındaki bakteriler enerjiyi böyle elde ederler. Miksotrofi. O an ihtiyaç duyduğu maddenin bulunma durumuna göre ya dışarıdan alır ya da kendisi üretir. Pek çok mikroskobik canlı yaşamlarını bu şekilde devam ettirir. Görüldüğü üzere hayatın devamı için yeme ve içme dışında birçok mekanizma vardır. Haydi somut örnekler verelim ve aynı gezegeni paylaştığımız bazı canlıları daha yakından tanıyalım. Güneş ışığının hiç inmediği ışıksız bölgelerde kükürt oksitleyen bakteriler kimyasal enerjiyi kullanır. Riftia adındaki dev tüp kurtlarının ne ağızları ne de bağırsakları vardır ama içlerindeki simbiyotik bakteriler sayesinde yaşarlar. Nasıl mı? İçlerindeki bakteriler yemek fiilini dev tüp kurtlarının yerine yapar, kurtlar da onların ürettikleriyle beslenirler. Bazı bakteriler, kayanın içindeki radyoaktif bozulmanın suyu parçalamasıyla oluşan hidrojeni ve sülfatı kullanır. Güneşsiz kapalı sistemler bile bu kimyasal akış ile ayakta kalabilir. Bazı deniz tavşanları yedikleri alglerin kloroplastlarını hücrelerinde tutup haftalarca ışığı enerjiye çevirebilir. Yani onların fotosentez yapma yeteneklerini ödünç alırlar. Mercanlar ve dev istiridyeler içlerindeki alg ortakları sayesinde yüksek oranda fotosentetik enerji alır, kendileri yemeden de net enerji kazanırlar. Milyarlarca galaksinin milyarlarca yıldızından yalnızca birinin çevresindeki küçük bir gezegende dahi canlıların enerjiye erişim yolları bu kadar çeşitliyse henüz bilmediğimiz ya da kavrayışımızın dışında kalan yolların sayısı da aklın sınırlarını aşacak kadar çok olmalıdır. Cablika ve Cablisa ahalisini tanımaya devam edelim. Efendimizin hepsi erkektir, aralarında dişi yoktur sözü bir cinsiyete atıf olarak görülmemelidir. Bizim kadın erkek ayrımımıza uymayan tek tip bir beden planını erkek sözcüğüyle adlandırmış ve tek biçim görünümünü anlatmış olması daha akla yatkın durmaktadır. Tek cinsiyete sahip bir türde üreme nasıl olabilir diye düşünenlerimiz için yine kendi gezegenimizden örnekler verelim. Eşeysiz çoğalmada yani partenogenezde üreme döllenmesiz yürür. Birey kendini kopyalar, dişi erkek ayrımına ihtiyaç azalır ve topluluk dışarıdan
tek cins gibi görünür. Mesela mermer kerevit popülasyonları tamamen dişidir. Kamçılı kertenkelelerin bazı türleri de aynı şekilde partenogenezle çoğalır. Hatta komodo ejderinde ve bazı köpek balıklarında partenogenez vakaları gözlenmiştir. Hermafroditlikte ya da ardışık cinsiyet değişiminde aynı birey iki sistemi birden taşır veya yaşamı boyunca rol değiştirir. Palyaço balıklarında sürünün büyüğü erkekten dişiye döner. Lapin balıklarında devir tersine olabilir. Bazı nematodlarda popülasyon çoğunlukla hermafrodit, erkekler ise nadirdir. Haplodiploidi düzeninde ise döllenmemiş yumurtadan erkek, döllenmişten dişi çıkar. Bu sayede erkek üretimi için döllenmeye gerek kalmaz. Arılar ve karıncalar buna en iyi örneklerdir. Daha nadir bir yol olan androjenezde de yavru neredeyse yalnız baba genetiğini taşır. Tıpkı bazı karınca soyları ve tatlı su midyelerindeki gibi. Bütün bu yollar dışarıdan bakınca tek cins izlenimi verse bile soyun kesintisiz devam edebildiğini bizlere gösterir. Dolayısıyla metindeki "hepsi erkektir" ifadesi biyolojik olarak imkansız değildir. Birkaç kez tekrar ettiğimiz gibi verdiğimiz örneklerin hepsini kendi dünyamızda şahit olduğumuz hayat ve canlılık üzerine veriyoruz. Ama her gezegenin bizleri hayrete düşürecek kendi şartları olabileceğini de unutmamak gerekir. Şu ana kadar anlattıklarımızın ardından o cesur adımı atalım ve öğrendiklerimizi toparlayalım. Efendimiz Cablisa ve Cablika adında iki diyardan söz eder. Bunların her biri yeryüzündeki tüm kara parçaları kadar geniştir ve nüfusları Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemdeki toplam insan sayısının birkaç katına ulaşır. Oradaki canlılar bizim bildiğimiz kadın erkek ayrımından farklı, hatta tek cinsiyetlidir. Hayatlarını devam ettirmek için ihtiyaç duydukları enerjiyi bizim anladığımız biçimde yeme içmeyle sağlamazlar ve bedenlerini örtmek için giysiye ihtiyaç duymazlar. Efendimiz onların karanlıkların içinde olduğunu ve güneş ile ayı bilmediklerini bildirir. Bu tablo söz konusu topluluğun insandan başka bir tür olduğunu gösterir. Nitekim Hz. Ali'nin "bunlar Ademoğullarından mıdır?" sorusu tam da bunu yoklar. Efendimizin cevabı ise bakmamız gereken yönü kesinleştirir. Ademoğullarını bilmezler. Bizden biri onlara ulaşamaz. Şeytanı da bilmezler. Basit okuyalım. Cablisa ve Cablika halkları insan diye bir türün varlığından habersizler. Bu, aynı gezegende saklanan bir topluluk olmalarıyla açıklanamaz. Bizden biri onlara ulaşamaz cümlesi de ya tüm insanlığı ya da Efendimizin çağındaki insanların sahip oldukları imkanları kasteder. Her iki yorumda da sonuç değişmez, çünkü yıldızlar arası yolculuk bugün bile kabiliyetlerimizin çok ötesinde. Şimdi bunu sayıların diliyle somutlaştıralım. Uzaydaki mesafelerin korkunçluğunu günümüzdeki modern yolcu uçakları üzerinden inceleyelim. Söz konusu bu uçaklar saatte 900 kilometre yol alırlar. Şimdi bu uçaklardan birine bindiğinizi ve bilinen bazı noktalara doğru yolculuğa çıktığınızı hayal edin. Bu hızla Güneş'e varmanız 19 yıl sürerdi. Güneş'ten sonra bize en yakın yıldız olan Proxima'ya 5 milyon yılda ulaşabilirdiniz. Umarım yorulmamışsınızdır, çünkü evren ölçeğinde hala kendi evimiz civarlarındayız. Sıradaki durağımız
Büyük Köpek takım yıldızında bulunan ve ikili bir yıldız sisteminden oluşan Sirius. Kur'an'da Şira adıyla anılan Sirius, 8,6 ışık yılı ötemizde. Yine de 10 milyon yıldan uzun sürecek bir yolculuğa hazır olmanız gerekiyor. Ne yazık ki bundan sonra işler iyice çığırından çıkıyor. Yolcu uçağınızla Vega yıldızına 30 milyon, Kutup yıldızı olarak bildiğimiz Polaris yıldızına 519 milyon, Orion nebulasına 1,6 milyar ve Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara deliğe de 32 milyar yılda ulaşabilirsiniz. Mesafeler hakkında biraz da olsa fikir sahibi olduğumuza göre insanlığın günümüzde ulaştığı noktaya gelelim. Artık yolcu uçaklarından daha hızlı araçlar yapabiliyoruz. Mesela 5 Eylül 1977'de fırlatılan Voyager 1 şu an saatte 61.000 kilometrelik bir hızla yolculuğuna devam ediyor. Yine de en yakın yıldız olan Proxima'ya varması 74.000 yıl sürecek. İnsanoğlu bu mutlak tecridi bir gün aşabilecek mi bilmiyoruz ama bunun hayalini kurmaktan vazgeçmemeli. Tirmizi'de yer alan bir hadiste Efendimiz şöyle buyuruyor: "Ben hikmet eviyim, Ali de onun kapısıdır." Hazreti Ali'nin Cablisa ve Cablika hakkındaki irfan kokan şu sorusu da bunun en açık göstergelerindendir. Peki şeytanın fitnesi onlara ulaşmaz mı ya Resulallah? Bunun karşısında da Efendimiz onlar şeytanı da bilmezler diye cevap veriyor. Bu cümle yalnız mesafeyi değil, kavramsal ayrılığı da anlatır. Bizim iyilik, kötülük, imtihan, iblis sözlüğümüz Adem soyunun tarihine dayanır. Başka bir biyoloji ve kültür çizgisinde ise ahlak dili farklı gelişim gösterecektir. Şeytanı bilmezler demek, kötülük yoktur demek değildir elbette. Anlatılmak istenen şudur: bizim dini ahlaki sözlüğümüzde şeytan diye adlandırdığımız kavram, onların dünyasında ya hiç yer almıyor ya da aynı işlevi gören bir olgu başka bir ad ve çerçeveyle biliniyor olabilir. Bunu metne sadık kalarak şu ihtimallerle açıklayabiliriz. Zaman çizgisi farkı. Onlar insanlıktan çok önce ya da çok sonra yaratılmış olabilir. O zaman sınavlarının çerçevesi bizim Adem şeytan hikayemizden bağımsız olur. İnsanlık tarihinin merkezinde olan bir figür, onların anlatısında hiç yer almayabilir. Buradaki sırrı anlarsak, önümüzde çok geniş bir keşif sahası açılacak. Evrenin yaşı yaklaşık 13,8 milyar yıl. İnsanın bilinç ve irade sahibi bir özne olarak sahneye çıkışı ise son 200.000 yıl gibi duruyor. Eğer akıl ve sorumluluk yalnızca bu kısa pencereye sıkışıyorsa şu soru kaçınılmazdır: bu kadar uzun kozmik zamanda doğup sönen yıldızların, şekillenen gezegenlerin, kurulan galaksilerin işaret ettiği anlamı kim okudu? Yaratılışın maksadı, onda sergilenen sanatı tefekkür ise, tefekkürün yalnızca insanlığa ait olduğunu varsaymak, hem kozmik israf fikrine kapı aralar, hem de metnin bize açtığı imkan dairesini gereksiz yere daraltır. Daha tutarlı olan şu ihtimaldir: farklı çağlarda ve farklı dünyalarda akıl ve irade sahibi başka topluluklar bulunmuş ya da bulunacak olabilir. Bu okuma, Adem-şeytan ekseninin bizim dosyamıza ait bir başlık olduğunu kabul eder. Başka dosyalarda ise başka başlıklar olduğunu.
Kısacası aynı hakikat evrende farklı alfabelerle yazılır. İsimler değişir ama sorumluluk kalır. Yetki, erişim sınırı. Şeytanın meydan okuması metinlerde Ademoğullarına dönüktür. Yani tarafları belli bir sözleşme gibidir. Onlar bu sözleşmenin dışındaysa şeytani vesvese dediğimiz etkiyi hiç yaşamamış olabilirler. Bariyer ve mesafe. Metin bizden biri onlara ulaşamaz der. Aynı izolasyon metafizik etkileşim için de geçerli olabilir. Yani Cablisa ve Cablika farklı bir boyutta ise ve bu iki sistem bağlantılı değilse, şeytani tesir onlara ulaşmak için bir kanal bulamaz. Kendi kavramsal sözlükleri. Şeytan bazen özel bir varlık, bazen de isyan tipinin adı olarak kullanılır. Onların dünyasında kötülüğün kaynağı başka terimlerle anlatılıyor olabilir. İçgüdülerin taşması, toplumsal bozulma, çevresel baskı gibi. Demek istediğimiz ahlaki sınav vardır ama bizim tabirlerimizle değil. Türe özgü imtihan. Her türün sınavı kendine göredir. Bizde bu rolde şeytan var. Onlarda ise benzer rolü oynayan bambaşka bir fail olabilir. Yani bizim şeytanımızı bilmezler ama kendi iblislerinin oyunlarına aşinadırlar. Miraç bağlamı. Anlatıda Miraç gecesi iman ettiler denir. Biz bunu ilk temas değil, oraya yönelik ilk davet olarak okuyoruz. Gerekçe açık. Efendimiz alemlere rahmettir ve rahmet tek bir dünyanın sınırına sığmaz. Bu yüzden şeytanı bilmezler cümlesi bize davet öncesi sözlük yokluğunu anlatır. Kavramlar Miraç'ta öğretilmiş, içlerinden birine öğrettim ve vekil bıraktım ifadesiyle de bu sözlük süreklilik kazanmıştır. Burada doğal bir soru beliriyor. Bu diyarlara daha önce hiç gidildi mi? Metinde adı geçmese de Kur'an'daki Zülkarneyn kıssasında anlatılan karanlıklar içinde uzun yolculuk, uçlara varış, veset, bariyer motifleri bu sahneyle konuşan paralel işaretler gibidir. Biz bu bağlantıyı bir yorum köprüsü olarak teklif ediyoruz. Hüküm değil, inceleme daveti. Çünkü Zülkarneyn Yecüc-Mecüc hattı, Ademoğlu ve küre-i arz açısından doğrudan kritik bir başlık. Bu köprüyü aceleye getirmeyelim. Seddin mahiyeti, bariyerin coğrafi kozmik karşılıkları ve Yecüc-Mecüc ihtimalleri için ayrı bir video hazırlıyoruz. Takipte kalın çünkü o bölümde bu işaretleri tek tek büyüteceğiz. Metnin devamı bize ikinci bir kapı açıyor. Taberi'nin naklinde Cebrail, Cablisa ve Cablika'dan sonra Efendimiz'i Fars, Fid, Yecüc-Mecüc ülkeleri ve Münsil, Bakıl, Naris gibi topluluklara da götürür. Bu ayrıntı, davetin tek bir topluluğa sıkışmadığına dair metin içi bir işarettir. Klasik okuma bunları uzak kavim adları olarak görür. Bizim kurduğumuz yorum köprüsü ise ikinci bir ihtimali açar. Bu adlar aynı yıldız sistemindeki farklı diyarların ahalisini ya da büsbütün başka yıldızların çevresinde yaşayan toplulukları temsil ediyor olabilir. Güneşi ve ayı bilmezler tasviriyle birlikte düşününce sahne bir dünya dışı zemine daha tutarlı oturur. Ortak bir çekim merkezini paylaşan birden fazla yerleşim ya da farklı gök ritimlerinde yaşayan komşu dünyalar. Bu noktada hüküm vermiyoruz. Metnin verdiği ipuçlarını yan yana koyuyoruz. İsimleri geçen Fars, Fid, Münsil, Bakıl ve Naris klasik okumada uzak kavimler diye anılır. Biz bu listeyi biraz açıyoruz. Bunlar farklı gezegenlerde yaşayan başka türleri temsil ediyor olabilir. Yecüc-Mecüc de Cablisa ve Cablika'dan büsbütün ayrı bir dünyanın sakini ve gezegenler arası bir hattın üzerindeki pek çok canlıya musallat olmuş, bozguncu ve istilacı bir tür olabilir. Zamanla sıra bize de gelebilir. Bu çerçevede neden Derbent, neden nöbet ve neden savaş sorusu bazı anlamlı yanıtlar bulur.
Peki böyle dünyalar ne kadar çok sorusuna bugünün bilgisiyle cevap verelim. Sadece Samanyolu galaksisinde Güneş'e benzeyen yıldızların etrafında dünya boyutlu ve yaşanabilir bölgede dönen yaklaşık 300 milyon gezegen olabileceği yönünde çalışmalar var. Bu sayı Kepler verilerinin en tutucu yorumuyla elde edilen bir tahmin. Yani yalnızca dünyaya yakın şartlar için konuşuyoruz. Ölçeği büyütüp bizden farklı biyokimya ve enerji stratejilerini de hesaba katarsak, yaşanabilirlik kavramı bulanıklaşıyor ve olasılık katlanarak artıyor. Burada önemli bir ayrımı netleştirelim. Zeka ve irade taşımayan canlılar bir davet veya imtihanın muhatabı değildir. Onlara peygamber gönderilmesi gerekmez. Zeka ve irade taşıyanlar içinse kimlerin nasıl bir imtihana tabi tutulacağını ancak Allah belirler. Bu çerçevede Efendimizin davetinin Miraç'ta olduğu gibi hayatının farklı anlarında başka diyarlara ulaştırılmış olması mümkündür. Bu iletim melekler eliyle de taşınabilir. Efendimizin vekalet verdiği kimseler üzerinden de sürdürülebilir. Nitekim Sünenün Nesai'de Enes bin Malik'ten şu rivayet nakledilir. Beytül Makdis'e girdim. Peygamberler benim için toplandı. Cebrail beni öne geçirdi ve onlara imam oldum. Burada sözü edilen peygamberler, elbette yeryüzünde vazife görmüş nebi ve resuller olabilir. Fakat evrendeki diğer akıl ve irade sahibi topluluklara gönderilmiş elçiler olma ihtimali de akıldan uzak değildir. Kaldı ki Rabbin mesajı başka yollarla da muhatabına ulaşabilir. Kur'an'daki Rabbin bal arısına vahyetti ifadesi, vahyin yalnızca insan peygamberlerle sınırlı bir iletişim biçimi olmadığını hatırlatır. Evet, Allah murat buyurursa, kainattaki herhangi bir yaratılmışa, herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde yol gösterebilir. Evrende hayat hangi yüzlerle karşımıza çıkabilir? Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretine göre hayat tek bir kalıba mahkum değildir. Bu küçük gezegenin sınırlarını aşıp gerçekten keşfe çıktığımızda önce mikrobiyal hayatla karşılaşmamız oldukça muhtemeldir. Bakteriler ve arkeler yer altında, buzların içinde ya da okyanus tabanını andıran kimyasal ortamlarda sessizce varlığını sürdürebilir. Bunun yanında büyük ormanlar gerektirmeyen, yerel ışık kimya dengesine uymuş, enerjisini kendi üreten bitki benzeri yerleşik topluluklarda bulunabilir. Akıl ve irade taşımayan fakat zengin davranış çeşitliliğine sahip hayvansı ekosistemler de mümkündür. Tıpkı dünyayı bizimle paylaşan pek çok türde olduğu gibi. Bir adım ileride bize benzeyen fakat kendi yolu ve kültürü olan topluluklarla karşılaşma ihtimalimiz de vardır. Konuşan, inşa eden, plan yapan insan benzeri varlıklar. Akıl ve irade sahibi canlıların ille de bizim beden planımıza uyması gerekmez. Duyuları, iletişim biçimleri ve toplumsal örgütlenmeleri tamamen farklı olan ama muhakeme eden ve tercihte bulunabilen türler de düşünülebilir. Atom, molekül ölçeğimizin dışında kalan elektrikten, radyasyondan, ışıktan, sesten, hatta kokudan meydana gelmiş akıl, zeka ve irade sahibi canlılar. Bu kısım teoriktir. Yine de imkan dairesini kapatmayız.
Çünkü bazı kaynaklarımızda bunlara çok güçlü referanslar var ve bu konuyla ilgili çok ufuk açıcı videomuzu da yakında kanalımızda bulabileceksiniz. Son olarak da yukarıda saydıklarımız dışında aklımıza gelmeyen canlılar. Kendi deneyimimiz sınırlıdır. Bu yüzden bizi şaşırtacak bir karşılaşmaya her zaman açık olmalıyız. İlk temas yanılgısından kaçınmak. Bu tablo, evrende her gittiğimiz yerde camiler, kiliseler veya başka mabetler göreceğiz gibi bir beklenti üretmemeli. Bugün bile dünyada tek bir şehirde temas ettiğiniz bir topluluğun inancını tüm gezegene genelleyemezsiniz. Evren ölçeğinde bu yanılgı çok daha büyür. Şunu not edelim. Kozmik zaman ölçeğinde peygamberlere nispeten çok yakın bir zamanda yaşıyoruz. Buna rağmen yeryüzünde bile inanç çeşitliliği çok geniş. Öyleyse bizden çok daha eski toplulukların, bambaşka hatlardan geçmiş medeniyetlerin inanç ve inançsızlık biçimleri de çok renkli olacaktır. Kimi toplumlar kendilerini kendi elleriyle var ettiklerine inanabilir, kimisi atalarını kozmik yaratıcı sayabilir, kimisi tüm hayatı bir üst zekanın tasarımı yahut bir simülasyon olarak okuyabilir. Kimisi doğrudan doğa yasalarını kutsal düzen kabul edip başka hiçbir dili kullanmayabilir. Bizim işimiz Efendimizin sözlerinden hareketle evrende hayatın izini sürmek. Karşımıza çıkan her topluluğun bizimle aynı sözlükle konuşmasını beklemek değil. Bizim derdimiz herkesin birbirine karşı açık fikirli kalabildiği bir zemin kurmak. Biz kendi payımızı Allah'a inanıyor ve evrene iman penceremizden bakıyoruz. Bize göre Rabbimiz bizlere 2 kitap bıraktı. Kelam sıfatından gelen Kur'an ve kudret sıfatından gelen kainat. İkisini de O yazdığı için hakikatte birbirine aykırı düşmezler. Eğer çelişki görüyorsak demek ki ikisinden birini yanlış okuyoruzdur. Bu bizim çalışma düsturumuzdur. Kimseye dayatmıyoruz. İster bir inanan olun, ister inanmayan, ortak paydamız akıl ve delil olsun istiyoruz. Bilim, aklın meyvesidir. Kur'an'a inanan için de kıymetlidir, inanmayan için de. O yüzden nereye götürürse götürsün, veriye yürüyelim. Varsayımları test edelim. Yeni kanıt geldikçe görüşümüzü güncelleyelim. Bu yolculukta dileyen inancını yanına alır, dileyen inançsızlığını. Sizden ricamız tartışmayı saygılı, kaynaklı ve merak büyüten bir çizgide tutmanız. Bu videoyu tek bir metne dayanarak hazırlamadık. Rivayetler, lügatler, ansiklopedik özetler, tasavvufi, işraki okumalar ve modern akademik makaleleri karşılaştırarak ilerledik, mümkün olduğunca birden fazla nüsha çeviri gördük, birbirini teyit eden yerleri işaretledik, şüpheli kısımları yorum olarak ayırdık. Sayılar ve ölçekler için astronomi, fizik kaynaklarından yararlanıp ne olabilir, ne olamaz ayrımını açık tuttuk. Kısacası burada duyduğunuz her cümle arkasında okuma, not ve kıyas emeği taşıyor. Şimdi tek bir kaynağa bağlı kalmadık sözünü görünür kılmak ve bu konuda daha ileri araştırmalar yapmak isteyenler için kısa bir kaynak vitrini paylaşalım. Birincil metin ve özetler Taberi, Tarihur Rusul vel Muluk. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cabelka Cabelsa ve Kaf Dağı maddeleri. Lügat ve coğrafya. Lisanül Arap, Jabulka Jabulsa kayıtları. Kamusül Muhit, Doğuda bir belde kaydı. Yakut el Hamevi, Mucemül Buldan. Rivayet külliyatı, özellikle İmamiye hattı. Basairü Derecat, 2 uçtaki şehir. Şeyh Saduk, Kamalüddin. Allame Meclisi, Biharul Envar.
kozmografi ve ufuk betimleri, Zekeriya el-Kazvini, Acaibül Mahlukat ve Şemseddin ed-Dimaşki, Nuhbetü'd Dehr. İşraki tasavvufi okumalar, Sühreverdi, Cablisa Cablika ve Hurkalya. Henry Corbin, Mundus Imaginalis, Spiritual Body and Celestial Earth, Hurkalya bölümleri. Hossein Ziyai, William Chittick, Roxanne Marcotte, İşraki Geleneğin 8. iklim ve eşiğe açılan coğrafya okumaları. Çağdaş akademik incelemeler, Marinos Sarıyannis, 2024, A Tale of Two Cities, Jabarsa, Jabalka and Their Metamorphosis. Motifin erken İslami kozmografyalardan Osmanlı entelektüel dünyasına uzanan dönüşümü, varyantlar ve bağlamlar. Bugün Efendimizin Cablisa ve Cablika anlatısından yola çıktık. Bunlar birer yeryüzü kenti mi, yoksa kendi göğü olan başka gezegenler mi sorusunu metinle ve bilimle birlikte tarttık. Hüküm vermedik, ihtimalleri görünür kıldık. Sırada neler var? Kısaca özetleyelim. Kur'an'da dünya benzeri atmosferlere işaret eden ayetleri yeniden okuyacağız. Bu tür dünyaların istisna değil, çoğul bir gerçeklik olduğunu ortaya koyan bir yorum hattı açacağız. Zaman konusunda da çok cesur bir adım atıyoruz. Zamanın neden ileri aktığını levh-i mahfuz kavramı üzerinden açıklayan bir çerçeve sunacağız. Kuantum ölçeğindeki belirsizlikleri, kader hükümlerinin gayb aleminden şehadet alemine geçerken ortaya çıkan bir perde etkisi olarak yorumlamayı teklif edeceğiz. Tarık suresindeki delip geçen imgesini kara deliklerle yan yana getireceğiz. Bu yönü Solar Apex doğrultusuna yerleştirip Dünya Vega hattı üzerinden kıyameti konuşacağız. İbnül Arabi çizgisinde hakikat arşını, klasik kaynaklardaki berzah ve imajinal coğrafyayı, Hurkalya okumalarını ve başka bir boyut dilini doğru bir metaforla kuracağız. Böylece yalnızca başka gezegenlerde değil, başka boyutlardaki hayat ihtimalini de birlikte ele alacağız. Bunların her biri yıllara yayılan okumaların omurgası ve sizler için hazırladığımız videolardan sadece birkaçı. Bu yaklaşımı değerli buluyorsanız abone olun, bildirimleri açın ve videoyu paylaşın. Görüşlerinizi, sorularınızı ve eleştirilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca hangi başlığı önce görmek istediğinizi de yazın. Kaf Atlas 2 kitabın izinde ve eşiğin ötesine bakıyor.